Sana Afrika'nın en zengin, kişi başına düşen geliri en yüksek, aynı zamanda da kıtanın bir numaralı liberal demokrasisi olan bir ülkesinden bahsedeceğim desem, Üstelik bu ülkenin sıfırdan, hani tamamen ıssız bir adada inşa edildiğini de ekleyerek tabii. kesinlikle. Yani ekonomisinin en büyük itici güçlerinden birinin kuş gübresi ihracatı olduğunu ve tüm bu zenginliğin Hint Okyanusu'nun ortasında her an paramparça olabilecek bir şey gibi, cam şato gibi durduğunu eklesem, sen muhtemelen bana bir distopya ya da ne bileyim bir bilim kurgu romanından falan bahsettiğimi söylersin. Aynen, çok gerçek dışı duyuluyor başta. Ama kurgu değil, gerçek bir ülkeden, yani Seyşeller'den bahsediyoruz. Bugün masaya yatırdığımız kaynaklar öyle sıradan tatil broşürleri falan değil. Önümüzde ansiklopedik veriler var, işte sömürge tarihine dair makaleler var ve oldukça ağır, detaylı ekonomik raporlar duruyor. Evet, sayfalarca ekonomik veri var önümüzde. Bugünkü derinlemesini incelememizde görevimiz bu birbiriyle tamamen çelişen inanılmaz dinamiklerin nasıl aynı coğrafyada buluştuğunu çözmek. Hani o bilgi bombardımanında boğulmadan bu izole adalar topluluğunun perde arkasındaki mekanizmaları senin için deşifre edeceğiz. Çok doğru, o tatil broşürlerinin arkasındaki gerçekler her zaman çok daha karmaşıktır. Seyşeller dediğimiz yer coğrafi olarak tam bir anomali zaten. Yani ekvatora çok yakın, Afrika anakarasından tam 1500 kilometre, Madagaskar'dan ise 1200 kilometre uzakta bir yer hayal et. Bayağı izole yani. Çok izole. Toplamda 115 adadan oluşuyor ve en büyüğü olan Mahe Adası topu topu 142 kilometre kare. Küçücük bir alan. Gerçekten küçükmüş. Aynen. Ancak asıl şok edici olan coğrafi yalıtılmışlığı falan değil, bu adaların Avrupa müdahalesine kadar, yani tarihsel ölçekte aslında çok çok yakın bir zamana kadar tamamen ıssız olması. Üzerinde kalıcı hiçbir insan yerleşimi yok, hiçbir yerel halk yoktu. Bir saniye dur, bu çok çarpıcı bir detay. Yüzyıllar boyunca okyanusun ortasında sahipsiz duran devasa boş bir tuvalden bahsediyoruz aslında. Evet, tam bir boş tuval. Ama Orta Çağ'da Arap ve Swahili denizcilerin Hint Okyanusu'ndaki ticaret yollarını ustalıkla kullandığını biliyoruz. Hani tarihsel olarak bu kanıtlanmış. Kesinlikle. O bölgede çok aktiflerdi. O zaman o rotalarda fırtınalar koptuğunda ya da erzak bittiğinde bu adaları görmemiş olmaları imkansız. Neden Araplar veya ne bileyim diğer usta denizciler buraya yerleşmedi de 18. yüzyılda Fransızlar gelene kadar bu topraklar tamamen boş kaldı? İnsanlık bu kadar değerli bir emlak arazisine neden pas geçti sence? Çünkü erken dönem küresel ticaretin mantığı bugünkünden çok farklıydı. O dönemde okyanusu aşan tüccarlar için bir toprak parçasının değerli olabilmesi için iki şeye ihtiyacı vardı. Ya ticaret yapabilecekleri, onlara mal satacak veya onlardan mal alacak yerleşik bir yerel halk olmalıydı. Ki Seyşeller'de bu yok. Yok, evet. Ya da hemen o an kazıp çıkarabilecekleri, anında paraya çevrilecek hazır bir maden, bir kaynak bulunmalıydı. Altın gibi gümüş gibi bir şey. Aynen öyle. Seyşeller'de ikisi de yoktu. Sadece ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalar vardı. Erken dönem denizciler için burası hani sadece tatlı su alıp fırtınanın geçmesini bekledikleri, ekonomik getirisi falan olmayan bir durak noktasından ibaretti. Anladım. Ticaret yapacak kimse yoksa yerleşmenin de bir mantığı yoktu o zamanlar. Doğru. Ta ki sömürgecilik yarışı dünyadaki tüm toprak parçalarını ele geçirme takıntısına dönüşene kadar. Yani o bahsettiğimiz boş tuval, Avrupalı güçlerin gözünde ancak üzerinde hak iddia edilecek bir satranç tahtasına dönüştüğünde değer kazandı. Tam olarak öyle oldu. 1505'te Portekizliler adaları sadece haritaya kaydedip geçiyorlar mesela. Ancak 1768'de Fransızlar adaları resmen işgal edip yerleşmeye karar veriyorlar. Neden bir anda fikirleri değişiyor? Çünkü artık küresel ekonomi yerel halklarla ticaret yapmaktan çıkıp o plantasyon ekonomisi dediğimiz modele kaymıştı. Yani toprağı ele geçir, tarım ürünü yetiştir, Avrupa'ya sat. Ama ortada devasa bir sorun var. Fransızlar adaya geldi, toprağı işleyecek kimse yok. İş gücü sıfır. İşte o karanlık sömürgecilik formülü tam da burada devreye giriyor olmalı. Dışarıdan insan ithal etmek. Maalesef. Mevcut Afrika ve Arap köle ticaret ağlarını kullanarak köleleştirilmiş Afrikalıları adalara taşıdılar zorla. Çok acı gerçekten. Evet. Seyşeller'in
İlk kalıcı nüfusu tamamen bu insanlık dışı zorunlu göç ve kölelik sistemiyle, hani adeta bir laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturuldu. Sonra oyunun aktörleri değişiyor. 1794'te İngilizler askeri olarak kontrolü ele alıyor ve 1814 Paris Anlaşması'yla Seyşeller resmen bir İngiliz kolonisi oluyor. İngilizlerin kontrolü devralmasıyla kölelik nihalet kaldırılıyor ama plantasyonların iş gücüne olan ihtiyacı bitmiyor tabii. Bu kez de kölelerin yerini doldurmak için sözleşmeli işçi adı altında ağırlıklı olarak Hindistan'dan devasa bir nüfus getiriliyor. Aynen öyle, çok büyük kitleler halinde. Zorlama demografik deneylerinden birine sahne oluyor. Hiçbirinin ana vatanı orası değil ama herkes orada. Çok ilginç bir sentez çıkıyor ortaya. Bu yapay demografik laboratuvar 1976 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan edene kadar o İngiliz sömürge yapısı içinde kaynayıp duruyor. Ve bağımsızlık Seyşeller için sadece bir bayrak değişimi olmuyor, inanılmaz bir siyasi hız treninin de fitilini ateşliyor. O zaman o hız treninin mekanizmasına yakından bakmamız lazım biraz. Ülke 76'da bağımsız oluyor. İlk devlet başkanı James Mancham. Ancak koltukta sadece bir yıl oturabiliyor değil mi? Evet, sadece bir yıl. 1977'de Frans Albert Rene askeri bir darbeyle iktidarı ele geçiriyor. Hemen ardından 79 Anayasasıyla ülke tek partili sosyalist bir devlete dönüştürülüyor. Ekvatorun ortasında lüks turizm potansiyeli olan bir ada ülkesinde Sovyet tarzı bir tek parti rejimi. Kulağa çok uyumsuz geliyor ama aynen öyle oluyor. Kesinlikle. Yani buraya kadar okuduğumuz şey Soğuk Savaş döneminin tipik bir Afrika diktatörlüğü hikayesi aslında. Fakat asıl anomali bundan sonra başlıyor. Rene 91 ve 92 yıllarında aniden çok partili sisteme geçişe izin veriyor. Kendisi 2004'e kadar ülkeyi yönetiyor, sonra da gücü kendi isteğiyle kansız bir şekilde yardımcısı James Alix Michel'e devrediyor. Doğru, tamamen barışçıl bir devir teslim. Günümüzde ise başkanlık koltuğunda Vavel Ramkalavan var. Bu siyasi dönüşümün sonucuna baktığımızda ortadaki veriler gerçekten inanılmaz ama. 2024 V-Dem Demokrasi Endekslerine göre o eski tek partili sosyalist rejimden doğan bu ülke şu an Afrika'da birinci sıradaki liberal demokrasi. Birinci sırada. Evet, birinci, dünya çapında ise 43. sıradaki seçimli demokrasi. Kendi bölgesinde eşi benzeri olmayan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz yani. İşte tam burada durmamız lazım. Bu noktada masadaki raporların ötesine geçip o arka plandaki dinamiği sorgulamalıyız. Darbeyle başa gelmiş, gücü 10 yıllarca tek eline almış bir diktatör, bir sabah uyanıp da şey demez hani artık demokrasiye geçelim, bu daha erdemli bir yönetim biçimi falan demez. Demez tabii ki. Bu dönüşümün mekanizması neydi peki? Bu bir doğal siyasi evrim olamaz bence. Arka planda onları buna zorlayan, resmen boğazlarını sıkan ekonomik bir gerçeklik olmalı. Çok haklısın. Hiçbir tek parti rejimi gücü kendi isteğiyle öyle kolayca paylaşmaz. Mekanizma tamamen küresel ekonominin acımasız kuralları ile ilgiliydi aslında. 90'ların başını düşün. Sovyetler Birliği çökmüş, Soğuk Savaş bitmiş. Evet, dünya değişiyor. Aynen. Seyşeller gibi böyle bağlantısız görünse de sosyalist eğilimleri olan tek partili devletlere akan dış yardımlar ve o stratejik destekler bir anda kesiliyor. Seyşeller kendi kendine yeten bir ülke değil. Her şeyi ama istisnasız her şeyi ithal ediyorlar. Yakıt, gıda, ilaç filan her şey dışarıdan geliyor. Her şey. Bunları alabilmek için dışarıdan gelen dolara ve yabancı yatırıma ihtiyaçları var doğal olarak. Batılı kreditörler, IMF, Dünya Bankası ve yabancı yatırımcılar ise 90'larda şu şartı koşmaya başladılar onlara. Demokratikleşme yoksa, şeffaflık yoksa para da yok. Yani aslında Rene'nin çok partili sisteme geçişi bir ahlaki uyanış falan değil, tamamen bir hayatta kalma stratejisiydi. Demokrasiye geçmezse ülkenin iflas edeceğini, iflas ederse de zaten o koltukta oturamayacağını anladı. Kesinlikle. Rene sistemi çok akıllıca, hani bayağı kontrollü bir şekilde açtı dışarıya. Kendi partisinin o kurumsal gücünü ve medya hakimiyetini kullanarak çok partili seçimlere izin verdi. Böylece uluslararası arenada meşruiyet kazandı, o para musluklarının yeniden açılmasını sağladı ve seçimleri de yasal yollardan kazanmaya devam etti. İnanılmaz bir pragmatizm. Öyle. Yani o demokratikleşme adımı ülkenin ekonomik damarlarının kesilmesini engellemek için atılmış, kusursuz bir pragmatik hamleydi.
Ve o pragmatizm ilginç bir şekilde zamanla kurumların gerçekten demokratikleşmesine zemin hazırladı. Ve anladığım kadarıyla bu hamle işe de yaramış. Çünkü şu an önümdeki ekonomik büyüme rakamlarına bakıyorum, akıl alır gibi değil gerçekten. 76'dan 2015'e kadar ülkenin nominal GSC'yi, yani cari fiyatlarla ürettikleri toplam değer %700 büyümüş. %700, evet. Burası zaten çok etkileyici ama asıl kopuş şurada. Satın alma gücü paritesi tam %1600 oranında fırlamış. Nominal büyümeyle satın alma gücü arasındaki bu devasa fark nasıl oluştu bir anda? Bu dışarıdan bakınca ekonomik bir mucize gibi görünse de aslında mekanizması çok net. Nominal GSCH sadece ülkenin ürettiği dolar bazındaki toplam büyüklüktür. Ülke küçük olduğu için bu rakamın tavanı zaten bellidir, belli bir yere kadar çıkar. Ancak satın alma gücü paritesi, o insanların kendi ülkelerindeki yaşamsal maliyetleri ve gelirlerinin reel değerini ölçer. Seyşeller ekonomisi 70'ler ve 80'lerde düşük katma değerli tarım ürünleri ihraç ediyordu ağırlıklı olarak. Tarıma dayalıydı yani. Evet. Ancak 90'lar ve sonrasında ekonomiyi tamamen yüksek gelirli turistleri hedefleyen lüks hizmet sektörüne ve offshore finans merkezlerine kaydırdılar. Stratejiyi tamamen değiştirdi. Aynen. Ülkeye giren döviz miktarı o kadar hızlı ve yoğun arttı ki, yerel halkın alım gücü ülkenin toplam üretim kapasitesinden çok daha hızlı bir şekilde adeta bir roket gibi fırladı. İnanılmaz bir kaldıraç etkisi yaratmışlar. Bugün yaklaşık 1,6 milyar dolarlık bir milli gelirleri var ve kişi başına düşen gelir tam 17 bin dolar. Çok yüksek bir rakam o bölge için. Bu rakamla Afrika kıtasının açık ara zirvesindeler zaten. İş gücünün artık çok küçük bir kısmı tarımda, ekonomi tamamen hizmet ve turizme odaklanmış durumda. Bu oran %80'leri falan buluyor. Neredeyse tüm ekonomi turizm yani. Aynen. Turizmden sonraki en büyük yaşam damarları ise balıkçılık. Özellikle Hint Okyanusu'ndaki o ton balığı üretimi. Taze, dondurulmuş ve konserve ton balığı üretiyorlar. Tabii bir de ihracat ürünleri listesi var ki okurken insanın beyni yanıyor resmen. Vanilya, tarçın, kurutulmuş Hindistan cevizi içi, dev kaplumbağa kabukları, köpek balığı yüzgeci ve guano. O guano detayına özellikle dikkat çekmek lazım. Bildiğimiz kuş gübresi yani. Cidden bildiğimiz kuş gübresi değil mi? Evet, bildiğimiz kuş gübresi ama özellikle tarım endüstrisinde kullanılan çok değerli bir doğal gübre. Ciddi bir ihraç kalemi. Ya düşünsene, köpek balığı yüzgeci ve kuş gübresi ihraç edip bir de üzerine lüks turizmle Afrika'nın en zengin ülkesi olmak. Bu tablo gerçekten büyüleyici. Ama senin biraz önce anlattığın o dışarıya tam bağımlılık denklemini düşününce bu zenginlik aslında çok korkutucu bir temel üzerinde duruyor bence. Ben Seyşeller ekonomisini okyanusun tam ortasına fay hatlarının üzerine inşa edilmiş böyle göz kamaştırıcı bir cam şatoya benzetiyorum. Cam şato mu? Bu durumu açıklamak için harika bir benzetme gerçekten. Düşünsene, o şato çok parlak, içi zenginlik dolu, ışıl ışıl. Ama tamamen dışarıdan gelen oksijenle ayakta kalıyor. Duvarları o kadar ince ki binlerce kilometre ötedeki Wall Street'te birileri hapşırsa ya da ne bileyim Somali'de bir grup korsan denize açılsa o şatonun camları anında tuzla buz olabilir. Zengin ama ölümcül derecede kırılgan. Bu kırılganlığın gerçek hayattaki karşılığı nedir peki? Yaşandı mı bu hiç? Yaşanmaz mı? Gerçek hayattaki karşılığını çok acı bir şekilde 2008 küresel krizinde gördüler. O senin tabirinle cam şatonun duvarları gerçekten de paramparça oldu o dönem. 2008'de küresel finans sistemi çökünce Avrupa ve Amerika'daki o lüks turistler seyahat etmeyi kesti aniden. Tatil planları iptal oldu tabii. Aynen öyle. Ülkeye giren döviz akışı bir anda bıçak gibi kesildi. Peki her şeyini ithal eden bir ülkenin dövizi biterse ne olur? Felaket olur. Gemiler limana yanaşmaz, marketlerde yiyecek kalmaz, benzin istasyonları kurur. Tam olarak bu oldu işte. Ülkenin döviz rezervleri tam anlamıyla sıfırlandı. Kelimenin tam anlamıyla tükendi yani. İthalat yapamadılar, devlet borçlarını ödeyemeyeceğini yani iflas ettiğini açıkladı. Koca ülke iflas bayrağını çekti. Evet, IMF çok ağır kurtarma paketleriyle devreye girmek zorunda kaldı. Yerel para birimi serbest bırakılınca inanılmaz bir devalüasyon yaşandı haliyle. Halkın alım gücü bir gecede eridi. O senin biraz önce bahsettiğin %1600'lük büyüme rakamları var ya, onlar bir anda kağıt üzerinde kaldı.
Korkunç bir çöküş. Sadece finansal kriz de değil üstelik. Bahsettiğin o korsan meselesi bile bu şatoyu yıkmaya yetiyor. Evet, şu Somali korsanları olayı. Seyşeller, Afrika ana kıtasından 1500 kilometre uzaktı. Arada devasa bir okyanus var. Ama 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında Somali açıklarındaki korsanlar o Hint okyanusundaki ticaret rotalarına saldırmaya başlayınca Seyşeller ekonomisi bir anda boğulmaya başladı. Raporlarda o kadar net görünüyor ki bu. Çok ciddi bir tehditti o dönem. Korsanlar uluslararası kargo gemilerini, o lüks turist yatlarını, hatta kendi halinde avlanan Seyşellerli balıkçıları bile kaçırıyordu. Sonuç ne oldu peki? Sigorta şirketleri Hint okyanusundan geçen gemilerin primlerini resmen uzaya fırlattı, gıda gemileri rotalarını değiştirdi, lüks kruvaziyerler adaya gelmeyi falan bıraktı. Sen okyanusun ortasında dünyanın en güvenli, en izole cennetini kurduğunu sanıyorsun ama komşu kıtanın kıyısındaki bir asayiş sorunu senin gıda tedariğini kesip ekonomini tamamen felç edebiliyor. Şatonun köprüleri dışarıdan kesiliyor. Kesinlikle. Çünkü dediğimiz gibi hani kendi kendine yeten kapalı bir ekosistem değiller. Dış ticaret hacmi 2 milyar dolara yakın ve bunun devasa bir kısmı ithalat. Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle ticaret yapıyorlar hep. Hepsi dışarıda. Tabii gıda, makine, yakıt, teknoloji, her şey dışarıdan gemilerle veya uçaklarla geliyor. Turizm zaten tamamen dış faktör. Deniz suyu sıcaklığındaki ufak bir değişim mercan resiflerini öldürse mesela, o turistler bir daha gelmez ve ekonomi yerle bir olur. Her şey pamuk ipliğine bağlı yani. Peki ya halk? Bu cam şatonun içinde her gün bu kırılganlıkla yaşamak zorunda olan insanlardan bahsedelim biraz da. Raporda çok garip bir tezat var çünkü. Afrika'nın en yüksek geliri, en iyi demokrasisi, düşük işsizlik, düşük enflasyon diyoruz. Ama madalyonun diğer yüzüne baktığımda halkın %40'ının hala yoksulluk sınırının altında yaşadığını görüyorum. Çok acı bir tablo o. O 17 bin dolarlık gelir demek ki o cam şatonun her odasına eşit bir şekilde girmiyor. Kesinlikle girmiyor. Yüksek gelir genellikle o turizm ve finans sektörünü elinde tutan küçük bir elit kesimin ve yabancı yatırımcıların tek elinde toplanıyor maalesef. Geri kalanı ne yapıyor peki? Ülkedeki yaşam maliyetleri o kadar astronomik ki, çünkü her şey ithal ve her şey o turist fiyatlarına endeksli. Ortalama bir Seyşeller vatandaşının kazandığı maaş, marketteki o ithal gıdayı almaya zar zor yetiyor. Yani o duyduğumuz istatistiksel zenginlik, tabandaki yoksulluğu maskeleyen bir örtü aslında. Çok çarpıcı. Bu zorlu şartlarda, bu krizlerin ve darbelerin falan ortasında hayatta kalmaya çalışan 100.600 kişilik bir nüfus var sonuçta. Mahe Adası'nın sokaklarına indiğinde nasıl bir toplumla karşılaşıyorsun? Onca zoraki göçün ve sömürge geçmişinin tortusu bugün nasıl görünüyor? Karşılaştığın şey dünyanın en kusursuz Kreol sentezlerinden biri aslında. O kolonizasyon dönemindeki zoraki demografik laboratuvar bugün inanılmaz derecede kaynaşmış bir toplum yaratmış. Kimler var o karışımda? Özleşmeli işçiler, tüm bu etnik gruplar yüzyıllar içinde öylesine karışmışlar ki artık kimseyi etnik kökenine göre ayıramazsın orada. Tam bir erime potası olmuş yani. Aynen öyle. Ortaya melez, çok renkli ve kendine has o Kreol kültürü çıkmış. 3 resmi dilleri var. Sömürce döneminden miras kalan İngilizce ve Fransızca var. Ama asıl sokakta konuşulan dil bu kültürlerin harmanlanmasından doğan Seyşeller Kreolü. Nüfusun yapısı da oldukça genç ve dinamikmiş. Raporlara göre nüfusun %60'ından fazlası genç kategorisinde, okuma yazma oranı %60 civarında. Ancak benim bu kaynaklarda okurken asıl beynimi yakan, böyle büyük resmi sorgulamama neden olan nokta bambaşka bir demografik detay oldu. Din meselesi. Aha, evet. Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla Seyşellerin dini demografisi tam bir istisna gerçekten. Tam bir anomali hem de. Bak, haritayı önüme açıyorum. Seyşelleri komşu sayılabilecek diğer ada ülkelerine bakıyorum. İşte Komorlar ve Maldivler var. Bu adaların nüfusunun neredeyse tamamı, yani %99'u falan Müslüman. Seyşeller'de aynı Hint Okyanusu'nda aynı rüzgarları alıyor, asırlar boyunca aynı Arap ve Swahili ticaret rotalarının tam üzerinde duruyor.
Konumları çok benzer. Kesinlikle. Fakat raporlara bakıyoruz, Seyşeller'de sadece 2000 civarında, yani toplam nüfusun altı çizilemeyecek kadar küçük bir kısmı, %1'i veya ikisi kadar Müslüman var. Nüfusun çok büyük bir çoğunluğu, tam %76'sı Katolik. Çok keskin bir fark bu. Geri kalanında da işte Hindu ve Bahayi, azınlıklar, Protestanlar falan var. Soruyorum sana, komşu adalar asırlar önce tıkır tıkır İslamlaşıyorken, Seyşeller'in kaderi nasıl oldu da tamamen Hristiyanlık etrafında şekillendi? O ticaret rüzgarları bu adayı neden es geçti? Hatırlarsan incelememizin ta en başında senin o boş tuval benzetmen üzerine konuşmuştuk. Hani neden Araplar buraya yerleşmedi demiştik ya. Evet, ticaret yapacak kimse yoktu demiştin. İşte bu dini anomalinin cevabı tam olarak orada yatıyor. Hint Okyanusu'ndaki o ortaçağ Arap ve Müslüman tüccarları gemileriyle Komorlar veya Maldivlere gittiklerinde orada halihazırda yaşayan, bir kültürü olan, ticaret yapabilecekleri yerel bir halkla karşılaştılar hep. Yerleşik birileri vardı yani oralarda. Aynen. O halklarla ticaret yaptılar, etkileşime girdiler, onlarla evlendiler ve böylece İslamiyet o adalara yüzyıllar öncesinden kök saldı. Ancak aynı tüccarlar Seyşellere geldiklerinde dinlerini, dillerini veya kültürlerini aktarabilecekleri hiç kimse yoktu. Adaya ayak bastılar ve sadece ıssız ormanlar gördüler. Yani tebliğ edecek, dinini anlatacak, ticaretle o kültürü harmanlayacak bir muhatap yoktu ortada. Aynen öyle. Adanın demografisi, İslam'ın o bölgede yayıldığı dönemlerde resmen sıfırdı. Nüfus ancak 18. yüzyıldan itibaren o Fransız ve İngiliz sömürgeciler ve onların zorla getirdiği köleler eliyle oluşturuldu sonradan. Taşlar yerine oturuyor şimdi. Avrupalı güçler adaya gelirken yanlarında sadece silahlarını ve gemilerini değil, misyonerlerini de getirdiler doğal olarak. Bu yeni o laboratuvar ortamında zorla oluşturulan toplumun inanç sistemi de o misyonerlerin çabalarıyla doğal olarak Hristiyanlık, ağırlıklı olarak da Katolik eksenli inşa edildi. Kısacası Seyşeller'in dini yapısı adanın coğrafi yalnızlığının ve o kolonizasyon tarihinin doğrudan bir faturası aslında. İnanılmaz. Yapbozun parçalarını böyle büyük bir gürültüyle yerine oturması tam olarak bu işte. Tarihte, coğrafyada, siyasette hiçbir şey tesadüf değil. O zaman bugünkü dosyamızın o büyük resmini anlattığımız tüm bu mekanizmalar üzerinden şöyle bir toparlayalım. Özetlemek gerekirse, Seyşeller o kataloglarda gördüğün bembeyaz kumlar ve suya eğilmiş palmiye ağaçlarından çok daha fazlası. Coğrafi yalıtılmışlığı yüzünden yüzyıllar boyu boş kalan, sonra o sömürgecilerin ekonomik hırsları uğruna zorla doldurulan, kölelik ve plantasyon geçmişinden gelen melez bir toplum bu. Ve aynı zamanda bir hayatta kalma hikayesi. Kesinlikle. Ekonomik zorunluluklar yüzünden tek partili bir diktatörlükten Afrika'nın en iyi liberal demokrasisine dönüşmeyi başaran çok pragmatik bir devlet yapısı var karşımızda. Ve tüm o 17 bin dolarlık gelirine, turizm zenginliğine falan rağmen dış dünyadaki en ufak bir dalgalanmada paramparça olabilecek kadar kırılgan bir ekonomi söz konusu. Hem kıtanın en zengin ve en demokratik ülkesi, hem de en kırılgan ve dışa bağımlı olanı. İzole bir cennet evet, ama aynı zamanda dünyanın tam göbeğinde. Tüm o küresel krizlerin, korsanların, borsa çöküşlerinin doğrudan hedef tahtasında. Tüm bu verileri masaya yatırdıktan sonra, hani bu incelemeyi bitirirken, senin de üzerine düşünmeni istediğimiz çok kritik bir mesele var. Seyşeller bize hiçbir yerel halkı veya köklü kadim tarihi olmayan, dışarıdan getirilmiş insanlarla sıfırdan inşa edilen yapay bir ülkenin bile doğru pragmatik politikalarla kıtasının en güçlü demokrasilerinden biri olabileceğini kanıtlıyor aslında. Peki bu kırılganlık sadece bir zayıflık mı? İşte ben de tam bunu soracaktım sana. Şimdi sen dinlerken bunu bir düşün. İklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesi, küresel pandemiler, o bitmek bilmeyen tedarik zinciri krizleri, devasa küresel tehditlerle karşı karşıya kaldığımız, hani kuralların her gün yeniden yazıldığı bu çağda, Seyşeller'in o dış etkenlere böylesine açık ve kırılgan cam şatosu belki de geleceğin ta kendisidir. Çok provokatif bir düşünce bu. Sistemini bile bir gecede değiştirmek zorunda kalan bu esneklik aslında hepimiz için geleceğin o ideal devlet modeli olabilir mi? Hayatta kalma içgüdüsü en büyük itici güç sonuçta. Aynen.
Belki de o çok korktuğumuz, saklanmaya çalıştığımız kırılganlıklar bizi sürekli tetikte tuttuğu için bizim asıl en büyük gücümüzdür. Ne dersin? Bir sonraki o kusursuz steril tatil fotoğrafına bakarken o palmiye ağacının arkasındaki bu devasa hayatta kalma savaşını, o Somali korsanlarını, diktatörlerin pragmatizmini ve o kırılgan şatoyu hatırlayacak mısın? Araştırmaya, duyduklarını her zaman sorgulamaya ve o parlak broşürlerin arkasındaki karanlık ama bir o kadar da büyüleyici gerçekleri görmeye devam et. Bugünkü derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Okyanus kadar derin yeni konularda görüşmek üzere.